Bu videoyu izleyen herkese soruyorum. Metin 2 iyi bir oyun muydu? Yoksa derinlerde herkesin içinde yatan bambaşka bir şeyler mi var? Gelin hep beraber bu video ile buna bir son verelim. İlk olarak oyunun ilk piyasaya sürüldüğü tarihe gidelim. Sene 2004. Bu yıla MMORPG'ler damga vurmuş. Metin 2'nin yanı sıra World of Warcraft, Knight Online ve EverQuest gibi oyunlar piyasaya sürülmüştü. Bu yıllar oyun dünyası açısından adeta devrim yıllarıydı. 90'lı yıllarda elbette 3 boyutlu oyunlar yapılsa da sistemler yetersiz kaldığından firmalar çok fazla bu işlere girmek istemiyorlardı. 98'den 2004'e kadar bu değişti ve 3 boyutlu oyunlar iyice artmaya ve boyu göstermeye başladı. Meridian oyunu 97 yılında çıkan 3 boyutlu olmasına rağmen çok rağbet görmeyen bir oyun olmuştu. MMORPG'ler 2004'te dünyayı resmen kasıp kavurdu. World of Warcraft tüm dünyada, Knight Online ve Metin 2 ülkemizde oldukça popüler oldu. Ve insanların aklı yerinden çıktı. Çünkü 3 boyutlu bir açık dünyada daha iyi grafikler, efektler ve insanlarla etkileşim kurabilmek bir devrim niteliğindeydi. Hatta WoW'un başarısı Simpsons çizgi filmine bile o dönem konu olmuştu. Yani o dönem bir oyunun bir filme, çizgi filme konu olması bile büyük bir başarı. Metin 2'nin özellikle ülkemizde ilgi görmesi üzerine bunu gören yapımcılar 3 yıl içinde Türkiye'de sunucular açtı ve oyunun dilini Türkçe'ye çevirdi. Oyun o kadar çok büyüdü ki, o kadar çok oynandı ki internet kafeler ve tüm evlerde herkes Metin 2'den bahsediyordu. O yılları hatırlayanlar bilir. 2007-2013 yıllar arasından bahsediyorum. Oyunun resmen altın çağlarıydı. Sunucular yetmemeye başlayınca da 2011'de sunucu sayısı 45'e yükseltirdi. Bu bilgiler kenarda dursun. Asıl konuya geliyorum. İlgi süper. Herkes deli gibi oynuyor. Tamam, peki gerçekten oyun iyi miydi? Size ayrıyeten bir bilgi olsun. Metin 2 dünyada en çok Türkiye'de oynanıyor. Şu an hala istatistikler bunu gösteriyor. Peşimizden de Almanya geliyor. Zaten oradaki sunucuda da bir sürü Türk olduğunu kendim biliyorum. Yani oynayan arkadaşlarım var. Tanıdığım insanlar var. Çıktığı ülke olan Güney Kore'de bu kadar oynanmamıştır oyun. Çabereiz'e bir soralım, o biliyordur. Ve soruyu yeniden soruyorum. Bu oyun gerçekten iyi miydi ya? Gelin bakalım, elbette karşılaştırma yapacağız ve oyunun akışında bunu sohbet havasında anlatmaya çalışacağım. Hikayesinden şöyle bir giriş yapalım. Metin 2 Uzak Doğu'da geçen ve 3 büyük imparatorluğun savaşını konu alan bir MMORPG oyunu. Oyunun hikayesi Metin 2 taşların dünyaya düşmesiyle başlıyor. Bu taşlar hayvan ve bitki hayatlarını etkileyerek kaos yaratıyor ve eski imparatorluğun dağılmasına yol açıyor. Sonuç olarak kıtanın 3 kesimlerinde düşman 3 küçük imparatorluk kuruluyor. İşte biliyorsunuz, sarı bayrak, mavi bayrak, kırmızı bayrak muhabbeti. Ya bunların adını okumaya çalışmayacağım. Önceki videolardan bilenler bilir. Yani bu konularda telaffuzum çok iyi değil. Ekrana koyarız isimlerini. Zaten bunların ismini kim takıyor? Herkes mavi bayrak, kırmızı bayrak diyor. Eskiden de öyleydi. Boş verin, geçin yani bu işleri. Ya dönemine göre basit ve insanı çekebilecek bir hikayesi var. Ama bu oyuna başlarken oyuncuların hangisi bunu biliyordu bilmiyorum gerçekten. Yani hikayeye kimsenin taktığını düşünmüyorum. O zaman zaten herkes küçüktü. Ben de küçüktüm. Yani kimse hikayeyi pek de bir önemi yok yani o dönemler için. Yani bu MMORPG oyunlarında hikayesi için oynayan yoktur diye düşünüyorum. Yani hikaye çok önemli olmaz MMORPG'lerde. Hani vardır bir hikaye. Figüran olarak oluyor işte, hani çok önemli değil. Zaten Metin 2 de burada hikaye anlatma noktasında pek de bir çaba sarf etmiyor açıkçası. Oyunun grafikleri, açık dünyası, animasyonlarına bakacak olursak oyunun grafikleri yine dönemine göre oldukça iyi. Zaten Türkiye'de patlamasının en önemli nedenlerinden biri de budur. O zaman dönem muhabbetleri, çünkü hatırlıyorum ya, grafikleri ya ne güzel görünüyor oyun işte. O yani genelde herkes ilk zamanlar birinci köyde, ikinci köyde takılıyordu yani, o yeşillik işte, hatta ikinci köye geçince bu ne ya, burası bozkıra döndü, böyle bir kurak bir yere döndü gibi öyle muhabbetler falan dönüyordu. O skill'lerin efektlerinin değişmesi, işte geliştirdikçe bak benimkinin rengi değişti tarz muhabbetler hepimiz çevirdik. Açık dünyası geniş olmasına karşın çok dümdüz, ya sadece dokuları birleştirip haritalar yapılmış o döneme. Yani özel bir çalışma yapılmamış, ambiyans yaratılmaya çalışılmamış. Animasyonlar da yine dönemine göre ortalama kalıyor. Özellikle WoW'un bu konuda oldukça ileride olduğu ortada. Çok uzağa gitmeden Knight ve WoW üzerinden bunların bir cevabını alabiliriz. Zaten bu oyunlar da aynı tarihlerde çıktığı için sürekli bu oyunlarla karşılaştıracağım. İşte Knight olur, WoW olur. Bu oyunlar da aynı tarihlerde çıktı. Yani Metin 2 ile aynı tarihlerde çıktığı için bu iki oyunla karşılaştıracağım. Yani şimdi Metin 2'yi gidip yeni çıkan Black Desert'la karşılaştırmak saçmalık olur. O döneminden bir oyun çıktıysa ona göre ele almak gerekiyor. Ne yazık ki şunu da söylemek durumundayım. WoW'da uzun saatler oynamış birisi olarak Metin 2 WoW'un oldukça altında kalıyor her anlamda. Yani grafik, animasyon, görevler, oynanış, hikaye her anlamda bayağı gerisinde kalıyor aslında baktığımızda. Zorluk başlığı altına geçecek olursak oyundaki zorluk kabul edilebilir düzeydeydi. Ancak burada oyun çok da oyuncunun elinden tutmuyordu. İşte görev yap diye diretmiyordu. Mesela o zamanlar oyun kültür seviyesi düşük oyuncular görev yapmadan sadece mob kestiği için daha da zorlanabiliyordu. İşte görevsiz sadece mob keserek ilerlemeye çalışıyordu. Metin 2'de moblardan düşen droplar oldukça kısıtlı olabiliyordu. Ve bu da oyuncunun oyunda saatler geçirmesini sağlıyordu ki oyunun amacı da buydu zaten. Sabahlara kadar vahşi uzman arayıp dolu KDP aradığınız günleri unutmayın. Yani oyun gerçekten drop'u çok zor olduğu için hani sürekli kovalamanız gerekiyor ve level atlamak, hani bir görev yapayım
yapayım mantığı MMORPG'ye de çok uzak o dönem insanlar. Hani bizim ülkemiz de uzak. Hani belki diğer ülkelerde daha oyun kültürü geliştiği için onlar daha farklı oynamıştır ama bizim ülkede böyle oldu. Başlangıç olarak en azından. Oyunun oynanış ve amacına bakacak olursak oyun bir amaçtan ziyade geliş diyordu yani bize adeta. Sürekli gelişme isteği, level aldıkça yeni itemleri takma, onlara artı basma oyuncuya güç veriyordu. Bu da oyuncunun oynanışı göz ardı etmesini sağlıyordu. Oynanışın aslında ne kadar tek düze ve tekrar eden olduğunu çok açıklamama gerek yok. Sadece mob kes ve yüksel ki bazen mobları sıkıştırıp kestiğiniz haritalar bile vardı. Ya burada bu muhabbeti çok anlatmak istemiyorum. Zaten hani oynayanlar, videoyu izleyenler Metin 2 oynayan oyuncular olacağı için hani oynanış aslında çok tek düze. Hani ne bileyim bir yetenek gerektirmiyor. Ne bileyim hani mesela o meşhur şey var ya, klan savaşı var bir tane, girin karambole diye. Orada bile bir kargaşa var yani. Oyun aslında bir kargaşadan ibaret. Sürekli bir kargaşanın içinde sadece itemleriniz iyiyse hayatta kalıyorsunuz. İşte o klan savaşında da hani giro karambole diyor yani. Sadece oraya giriyor ve belki uzaktan okçular ne yapması gerektiğini biliyor. Ama o karambolün içindekiler ne yapacağını gerçekten bilmiyor. Yani böyle bir oyun. Burada mesela yine World of Warcraft ile karşılaştırmak gerekiyor. World of Warcraft her seviyede girilebilen bosslar veya dungeonlar var mesela. Metin 2'de daha çok bu yüksek levellerde başlıyor ve grupça oynama kültüründe bu oldukça öldürüyordu hani. Çünkü düşük levellerle böyle sizi eşleştirecek hani mesela World of Warcraft'ta böyle bir şey var. Siz bir sıraya giriyorsunuz ve sizi farklı sınıflarla eşleştiriyor ve sizi bir dungeon'a ne bileyim boss'a atıyor. Ama Metin 2'de böyle bir şey yok. Boss'a gidebilmek için ne bileyim onun bir haritası var, oraya gidiyorsun falan, böyle bir bağlanabildiğin bir yer de yok. Bu da tabii oyunda kendini anlatmadığı için çok bunları tek tek öğrenmeniz gerekiyordu o dönem. Bunları da kimse takmıyordu. O yüzden biraz bu konuda oldukça zayıf yani dungeon ve boss konusunda. Hani ilerleyen levellerde girebiliyorsunuz. Bu da Knight ve WoW'un oldukça gerisinde kaldığını gösteriyor. Oyunun sınıflarına bakacak olursak karakterler ve sınıfları yeterliydi. Ancak bunu o kadar kötü kurgulamışlardı ki herkes çok güçlü bulduğundan sadece savaşçı açıyordu ve diğer karakterler oldukça az bulunuyordu. Ya bilen bilir, herkes bir bedensel oynamıştı yani. Şu videoyu izleyecek kaç kişi izler bilmiyorum. Hadi 100 kişi izlesin. 100 kişinin 100'ünün de bedensel karakteri vardır. Oynayan bile vardır aranızda. Bu arada ben de oynuyorum, çaktırmayın. Hala bir tane kurt karakterim de var. Çünkü oyunda bir görev mantığı olmadığından, mesela şaman, demin bahsettim ya oyunda bir görev mantığı yok diye, işte bosslara giremiyorsunuz eşleşip falan. Böyle bir mantık oturmadığından şaman, ninja gibi çarları kasmak oldukça zor oluyordu. Çünkü tek başına o şaman nasıl kassın yani? Hani vuramıyor adam. Hani destekçi mesela, artıcı yani. Şamanlar artıcıdır, ne bileyim. Kalkan verir, can verir. Böyle olduğundan bunları kasmak çok zor oluyordu ve düşük levellerde grup ve boss mantığı da dediğim gibi olmadığından burada çok büyük bir dengesizlik oluyordu ve her yer savaşçı veya sura doluydu yani. Arada da işte tek tük ninja, şaman çok azdı mesela. Sonradan millet bedensel çarlarını kastıktan sonra işte bedensel savaşçısıyla şamanını ya da ninjasını kastı. Böyle bir durum vardı yani. Oyunun stratejisi ve skill shotlarına bakacak olursak oyunun aslında en kötü yanlarından biri bosslarda pek de bir şey yapmamanız. Sadece gerekli efsunlarınız tamsa zaten boss'tan tek yemiyorsunuz ve sadece boss'a vurup veya sıkıştırıp boss'u kesiyorsunuz ve olay bitiyor. Burada yine WoW'la ile karşılaştırmak gerekirse Metin 2 ciddi bir tokat der. Çıktığı yıllar oldukça yakın ama Metin 2 burada çok geride. WoW'da mesela skill shot var, işte hareketli durman gereken yerler var. Boss'ların farklı saldırı şemaları vesaire komplike ve insana doyum veren bir savaş sunuyor. Dediğim gibi Metin 2'de ya bir boss'u bir yere sıkıştırıyorsun ya mobları bir yere sıkıştırıyorsun. Böyle şeyler de olabiliyor. Sıkıştırmadan kestiğin zaman da dediğim gibi efsunların tamsa, işte ne bileyim mesela rüzgar efsunun tamsa, işte 90'sa 100'se ya da şimşek efsunun 100'se ölmüyorsun zaten yani, bir canın azalmıyor. Bu da oyunda pek ya itemi sadece şey yapıyor. Yani oynanışını yine burada çok baltalıyor ve bir strateji aslında kurmanı gerektirmiyor yani. Strateji kurmana gerek yok. Sadece çok iyi itemler alıp oyunda iyi olabilirsin ve oyunda pay to win olduğu için parası olan biraz düdüğü çalıyor. O da çok kötü bir mevzu. Yani zamanında zaten oyunun batmasının en büyük nedenlerinden biri App Market önem verilince oyun büyük bir çöküşe girmişti. Bu da tabii oyunun kötü yanlarından biri diyelim. Bahsedeceğim konu ticaret sistemi ve sosyalleşme. Hani burada dolandırıcılık başlığı altında da bazı şeyler anlatacağım. Aslında bu oyunun bizde bu kadar derin anlamlar taşımasının en büyük nedeni özellikle 90'lı neslin oyun üzerinden hayatın acı gerçekleriyle karşılaşması olarak gösterebilirim. Ve buna hiçbirinizin karşı çıkacağını düşünmüyorum yani. Eminim bu videoyu izleyenlerden biri ya dolandırıldı ya dolusu çalındı ya da çaldı. Kendisini genç bir kızmış veya kadınmış gibi tanıtıp bedava itemler cukkaladı. Bunları yaşadık, yaşattık. Bundan dolayı bu oyunda her insana güvenilmeyeceğini, bazı abilerimizden saygıyı, sadakati, hoşgörüyü, kısaca iyi kötü her şeyi bir kesim bu oyundan gördü ve öğrendi. Bunun en büyük nedeni de oyunun tamamen sunucuların Türkiye'de olması ve oyuncuların hepsinin Türk olması. Böyle olunca oyunda hem mükemmel ticaret döndürebiliyordunuz hem de müthiş bir sosyal ortam vardı. O dönemleri hatırlıyorum. Yani kaynıyordu CH1 dolu. Hani sunucular o dolu yazıyordu ya, o dolu yazısı. Yani sunucular boşalsın da hani girsek, bütün CH'ler dolu dolu, her yer dolu, giremiyorsun oyuna falan. Böyle bir dönemdi ve çok güzeldi o dönemler. Diyorum ya, dolandırıcısı, iyi niyetlisi, hırsızı, kapkaççısı hepsi buradaydı. Ticaret konusunu bilmeyen birisi işte bir item ucuza koyuyordu diyelim. Size piyasayı biliyorsanız hemen onu çekip alıp yani kendi fiyatına satıyordunuz. Buradan bir ticaret döndürebiliyordunuz. Bunlar zevkli
zevkli ve güzel şeylerdi. Galiba benim bu oyunda en sevdiğim şey ticaret yapmaktı. O yaratıcı pazar isimleri, aman aman neler vardı. Depocu şişman, almayan pişman, en bilinindir. En sevdiğim laf da ölücüler yazmasındı. Hani alttan bağırıyordunuz ya, işte şu item var, satılır, alınır falan. Oradan yazıyordum işte ölücüler yazmasın falan diye. En büyük ölücü de benim tabii, o ayrı. Zaten herkes öyledir yani. Bazı adamları bezdirip ucuza item almışlığım da vardır bu konuda. Evet, son olarak itemlere ve oyundaki eşya çeşitliliğine değinip videoyu kapatmak istiyorum. Oyunda aslında bu eşyalar erişme isteği oyuncuları oyunda tuttu. Gelişmek, yeni taşlar alıp silahlara, zırhlara basmak cazip geliyordu. Ancak herkes bir gün o son levellere gelince oyundan bir şekilde koptu ya da başka nedenlerle bıraktı. Belli bir yerden sonra oyunun pay to win'e dönmesi, az önce de konuştuk. Hani oyunun pay to win'e dönmesi, app markete verilen önemin artması, parayı verenin düdüğü çalmaya başladığı bir ortam oldu. 2014'ten itibaren oyun ciddi bir oyuncu kaybıyla günden güne erimeye başladı. Hileler, GM'lerin yetersizliği, çalınan eşyalar, yank ticareti ve en son 2017'de çıkan Wombug'u hepsinin tuzu biberi oldu. Bu olaylardan sonra oyun büyük bir yıkıma girdi. Ticaret alt üst oldu ve ne yazık ki bütün oyun bugün tamamen woncuların ve bot hesapların elinde bir ticaret merkezine dönmüş durumda, kan ağlıyor. Evet, uzun bir video oldu. Yani bana göre uzun bir video oldu. Burada aslında Metin 2'nin hani bayağı şey konuştuk. Metin 2 iyi miydi, kötü müydü? Hani bir şeylerin başlıklar altında konuşmaya çalıştım. Hani aslında sohbet havasında bir video oldu. Ya burada aslında bizim işimize gelen ve Metin 2'nin aslında artı tarafı neydi biliyor musunuz? Karmaşık bir oyun değildi. Serbestti. Bizi bir şeye zorlamıyordu ve Türkçeydi. Mob kesip level kasabiliyordun ve görev mob yaparak da ilerleyebiliyordun. Yani seni bir şeye zorlamıyordu. Şunu yap, bunu yap demiyordu. Ve serbestliği sevdi insanlar ve orada bir ortam vardı ve ortam çok samimiydi aslında. Sadece bizlerden oluştuğundan oyun o dönem çok fena sarıyordu. Gidip diğer bayrakların bölgelerini basma, tapınağın önünde dönen o bayrak savaşları, bunlar elbette zevkliydi ama o zaman zevkliydi. Artık maalesef pek olmuyor gibi. Biz bana göre bunları sevdik. Basit, anlaşılır olmasını sevdik. Metin taşlarını kırarken arkada çalan o meşhur şarkıları, dersiz tasasız günlerimizi ve oyunlardan aldığımız yüksek haz duygusunu özlüyoruz ve aslında Metin 2 güzeldi ya diyoruz.